Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaştığım günden itibaren yapımı çokça istenen çiçekli burslu çantamı hep birlikte öreceğiz. Ben çantamda 1,5 tane ispiye rafya kullandım. 25 santimlik burs kullandım. Yine astar kullandım ve dikdörtgen taban üzerine yaptım. Çantam çok sevildi. Sizlere de yapılışını anlatmak istiyorum. Tüm malzemelerimi Atölye Gülen Çanta sayfasından aldım. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Yine açıklama kısmına muhakkak linkini bırakacağım. Küçük güzel bir çanta oldu. İsterseniz şöyle kabaca da ölçüsünü hemen verebilirim. Çantamın eni 30 santim. Tabana kadar şöyle burstan itibaren uzunluğu da 23 santim şeklinde. Hemen kağıt iple yapımına geçelim. Ben bunu 25 artı bir zincirle 26.'yı dönüş için kullandım. İpler fark ettiği için sayılarım değişecek. Toplamda 26 zincirle başladım. 25 ilmekle dikdörtgen taban yapmaya devam ettim. Sizinle birlikte kağıt iple çalışacağız. Kağıt iple de 25 tane zincir çektim. Birini dönüş için kullandım. Hiçbir arttırma yapmadan sıra sonuna kadar sık iğne yaparak toplamda 24 tane sık iğne elde etmiş oldum. Sık iğnemi sonuncusuna 3 adet sık iğne yapacağım. Dikdörtgen tabana dönüştürüyorum. Dediğim gibi çalıştığınız ipe göre bu taban sayısı değişiyor. Bunu 26 artı 26. dönüş için kullandım. 25 ilmeğim. Bunu da 25 ile başlayıp 24 ilmekle devam ediyorum. Sonuncuya 3 tane arttırma yaptım. Bakın zincirle başlayıp sık iğne gittim. Sonuncuya 3 tane sık iğne yaptıktan sonra hiçbir arttırma yapmadan sıra sonuna kadar tekrardan sık iğne yapıp geliyorum. 25 santimlik burs, 3,5 milimlik tığ. Hemen şöyle gösteriyorum. Dikdörtgen taban yapacağım. 2'şer santimlik de boşluğum var. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. İlk battığım sık iğneye daha önceden bir tane batmıştım. Buraya 3 tane sık iğne batıyoruz. Sonuncu sık iğneme 1, 2. İlk battığımı da saymıyorum. Onun da üzerine bir tane yaparak 3 olarak sayıyorum. Arttırma yaparken bura kafanızı karıştırmasın diye. Bu da benim ilk sık iğnem. İlk sık iğneme bir tane işaretleyici takıyorum. Çünkü çantamı bu noktada bitireceğim. Yani tabanımı bu noktada bitireceğim. Başlangıç noktam. Daha sonra hiçbir arttırma yapmadan sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne yapıp geliyorum. Artırma yaptığım noktaya geldim. Bir tane sık iğneye 3 tane sık iğne batmıştık. Şimdi tekrardan o üçlünün ilkine, burayı çok sıkı yapmayın, 3 tane sık iğne yapıyorum. Dikdörtgen taban tekniğini bilenler burayı atlayabilirler. 3 tane 3 tane sık iğne yaptım. İkinciye arttırma yapmıyorum. Üçüncüye de 3 adet sık iğne yapıyorum. Daha sonra sıranın sonuna kadar hiçbir arttırma yapmadan sadece sık iğne yapıp geliyorum. Tekrar sıramın başına geldim. Bu noktada yaptığımın aynısını burada da yapacağım. Üçlünün ilkine 3 adet sık iğne. İkincisine bir tane sık iğne. Ve üçüncüye tekrardan 3 adet sık iğne. Arttırmalarımız sadece köşe noktalarında olacak. Dikdörtgen tabandan. Başlangıç noktama tekrar işaretleyicimi takacağım. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna geldim. Bir önceki sırada üçlünün ilkine 3, ikincisine tek, üçüncüsüne 3 şeklinde batmıştık. Bundan sonra işlemlerimiz tekrar edecek. Üçlünün her zaman ortadaki ikinciye üçlü arttırma yapıyoruz. Yine aynı şekilde buradaki üçlünün de sadece ortasına. Birinciye arttırma yapmıyorum. Üçlüdeyim bakın. Eğer kafanız karışıyorsa şu ikinciye artırma noktasında artırma yapacağınız yere işaretleyici takabilirsiniz. Bir alt sırada üçlü battımın ilkini arttırma yapmadım. İkincisine 3 tane batıyorum.
Bundan sonra arttırmalarımız dediğim gibi hep üçlünün ikincisinden olacak. O yüzden bu noktalara isterseniz işaretleyici takabilirsiniz. Tüm arttırmaları dikdörtgen tabanda bu üçlünün ikincisinde yapıyoruz. Arttırma yapmıyorum. 2 ve üçlünün ilkine arttırma yapmıyorum. Arada 3 tane sık iğne yapmış oldum. Bakın ikincisine 3 adet sık iğne yapıyorum. Ve bu noktada da yine işaretleyici kullanabilirsiniz. Sizler için açıklayıcı olsun diye bu işaretleyicileri bu şekilde takacağım. Üçlünün ikincisinde hep artırma yapacağız. Bundan sonra tabanımız bitene kadar. Sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Burada yaptığım artırmanın aynısını bu şekilde burada da yapacağız. İlkine sık iğnemi yapıyorum. Üçlünün ilkine, ikincisine 3 adet sık iğne yapıyorum. Üçüncüsüne artırma yapmıyorum. Ve ikinci sık iğne. Bakın bu üçlünün ilkine de arttırma yapmıyorum. Arada 3 tane arttırma yapmadan battığım sık iğnem var. İkincisine 3 adet. Yine işaretleyici ikinciye takabilirsiniz. Ve kalanları sıra sonuna kadar hiçbir arttırma yapmadan devam edeceğim. Sıramın başını unutmamak için de buraya işaretleyicimi takıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğnemi yapıp son olarak bir tane daha göstermek istiyorum. Şimdi arttırma sırasına geldim. Bakın işaretleyicim ikinci de her zaman. İlkini arttırma yapmıyorum. İşaretleyicimi çıkartıp bu noktaya tekrar 3 tane arttırma yapıyorum. Eğer kafanız karışıyorsa bu üçlünün ikincisine işaretleyici kullanabilirsiniz. Ama kullanmadan da arttırma noktalarımız belli. Daha sonra arada diğer arttırma noktasına kadar sık iğnelerimi yapıyorum. Üçlünün ilkine artırma yapmıyorum. Bakın üçlü olduğu belli. İkincisine 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve daha sonra artırma yapmadan sıra sonuna kadar gidip aynı işlemi burada yapıyorum. Ben bu burslu çantamda toplamda şu orta çizgiden itibaren saydığımda 12 sıra yaptım. Bunu yine ipin kalınlığına göre belki sıra sayısı değişebilir. Yine 12 sıra yapacağım. Büyüklüğünü küçüklüğünü ölçüp devam edeceğim. Tamamlayıp geliyorum. Bakın tabanımı ördüm, bitirdim. Şu şekilde hazırladım. Dediğim gibi kağıt ip daha formlu olduğu için 11 sıra örmem yetti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bunda ne yapmıştık? Bunda da 12 sıra örmüştük. Hemen hemen aynı boyutta. Belki 1 santim fark var sadece. Bu çok önemli bir ayrıntı değil. Şimdi hemen yapacağımız işleme geçiyorum. Bakın işaretleyicimi koyduğum noktaya kadar örüp geldim. İşaretleyicimin olduğu noktaya bir tane ilmek kaydırma yapacağım. Daha sonra 3 zincirle yukarı çıkacağım. Şurayı bir sıkıştıralım. 1 çekil netlesin. 1 2 3 pardon 4 zincirle, her zaman 4 zincirle yukarı çıkacağız. İpimi üstüne atıyorum. Bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. İpimi üstüne atıp bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye ikili trabzan. Bir zincir çektim. Bir sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp geliyorum. 2 tane sık iğnem kaldı. Önemli değil. Bir zincir çektim. Sıramın sonunda bu şekilde ilmek kaydırdım ve tekrar 4 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Her sıra başında bu 4 zincirle yukarıya çıkıyoruz. Bunu atlamayın. İpimi üstüne attım. Trabzanımın tam tepesine değil, altındaki V'ye batarak
düzgün trabzanlar elde etmek için böyle yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. İpimi üstüne attım. Geldim bu noktaya. İkili trabzan yaptım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Farklı iplerle çalıştığınızda ona göre benim sayım tam geliyor. Ona göre sayınız az gelirse arttırma yapabilirsiniz file kurarken. 7'nin katları file olarak saydığımızda 7'nin katlarına model kuruyoruz. Şimdi modelimi kuruyorum. Bu noktaya bir tane ikili trabzan yaptım. İp üstüne atıp model kuracağım zaman aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 2 zincir çekiyorum. İpimi üstüne attım. 2 tane ikili trabzanım vardı. Onun ara noktasına, ara boşluğuna girip buraya 2 tane ikili trabzan yapacağım. Tekrar 2 tane zincir çektim. Yine aynı boşluğa girdim. İlmek kaydırma. Çiçeğimin ilk yaprağı. Birbirini tekrar eden 5 tane yaprak yapacağız. 2 zincirle yukarıya çıktım. Aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum yaprağı kapatmak için. Aynı boşluğa girdim. İlmek kaydırdım. 2 zincir çekiyorum. İlk 2 yaprağımı yaptım. Geri kalan 3 yaprağımı 2 tane ikili trabzanın ilk ikisine 2 yaprak, ilk birine 2 yaprak, diğer şuna da 3 yaprağı da bunun üzerine kuracağız. Yani yine aynı boşluğa. İpimi üstüne attım. 2 zincir çektikten sonra içten girdim, dıştan çıktım. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Kağıt ipim biraz kalın. Tekrar 2 zincirle yukarıya çıkıyorum. 2 tane ikili trabzan. İki zincirle yaprağı kapatacağım. Aynı boşluğa girdim. İlmek kaydırdım ve tekrar son olarak 2 zincir çekiyorum. 4 yaprağım oldu. 5. yaprağı da yine aynı boşluğa yapıyoruz. İki zincirle ilmek kaydırma yapıp kapatıyoruz. Yaprağım bittikten sonra muhakkak bir zincir çekiyorum ve gitmem gereken yöne dönüyorum. İpimi üstüne atıp sıradaki trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Çok güzel oldu. Bir zincir çekiyorum. İpimi üstüne attım. Alttaki B'ye girdim ve ikili trabzan. 7 tane trabzan boşluğumuzu sayacağız. Yani 1, 2, 3, 4 diye bu boşlukları sayacağız. 7. de modeli tekrar kuracağız. Sıralamayı sizlere göstereyim. Bakın çiçeği yaptık. Altında ilk trabzanımız var. Onun altındaki boşluğu saymıyorum. İlk trabzanımdan sonraki boşluğu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. de tekrar modeli kuruyoruz. İpimi üstüne atıp aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaparak çiçeği kuracağımız yuvayı oluşturuyoruz. Şu noktaya, ikisinin arasına çiçeği kuruyoruz. Çiçeği tekrar göstererek videoyu uzatmak istemiyorum. Kafanız karışırsa burada model kurmayı biraz geriye sarın, tekrar izleyebilirsiniz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi 7 fileden sonra kuruyorum. Her 7 fileden sonra model kurup sıra başına kadar geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Çiçek kurduğum sırayı bitirmiş oldum. Bundan sonra modeli 3 sırada bir kuracağız.
Bir zincir çekiyorum. Üçüncü zincirin tepesine ilmek kaydırma yapıyorum ve tekrardan 4 zincirli yukarıya çıkıyorum. Şöyle hepsinin arasında 7 tane filemiz var. Şunun arasında 8 tane kaldı ama bu hiç önemli değil. Sıkıntı olmayacak. Şöyle sayayım: 1 2 3 4 5 6 7. Şu da 8. Bu hiç önemli değil. Bazen fazla ya da az olabilir. Hiç sıkıntı değil. Kurarken zaten 3 fileden sonra modellerin tam ortasına çiçekleri yapacağız bu defa. Şimdi buradaki bir tane ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. İpimi üstüne attım. 4 zincir çektikten sonra ikili trabzan yapıyorum aynı şekilde. Bir zincir çektim. Şimdi biz çiçeği, çok pardon, videom kesildi. Bir zincir çektim, ipimi üstüne attım. Şimdi burada bir tane trabzanın üstüne modeli kurduk. Buradaki trabzan yok oldu, trabzan. O yüzden buradaki trabzanı tekrar yapmamız gerekiyor. O yüzden ipimi üstüne attım. Bakın şurada bir tane çiçeğin arkasına, yani o hizada denk gelecek yere batın ve bir tane trabzan oluşturun. Yoksa bunu yapmayı unutursanız sayımız azalacak. Bir zincir çektim. Sıradaki batmam gereken trabzan burada. Ve devam edeceğim. Sıra sonuna kadar trabzan, ikili trabzan yapıyoruz ve muhakkak bu modeli kurduğumuz noktaya, şu noktaya bir tane ikili trabzan yapmayı unutmuyoruz. Bundan sonraki aşamada 3 sıra ikili trabzan, yani file yapacağız. Sıra sonuna gelip ilmek kaydırmayla birleştirip 3 sıra boyunca file yapıp daha sonra tekrar size çiçeklerin şu araya geliş noktasını belirteceğim. Modelim, çiçeğimi kurduktan sonra 3 sıra file ördüm. 1 2 3. 4. sıradan da tam ortaya denk gelecek şekilde getirdim. Bundan sonra modelimi her 3 sıra fileden sonra bir çiçeklerin tam ortasına, bir 3 sıradan sonra yine çiçeğin üstüne getirmeye özen gösterin. Yani şu şekilde, bakın burada böyle gitti. Daha sonra ortalarına denk gelecek şekilde, yine bir sonraki sırada tekrar ortalarına denk gelecek şekilde gidiyoruz. Ben şimdi burada tam ortayı nasıl buluyorum? 1 2 3, 1 2 3, 2 sağdan soldan 3, tam ortadaki çizgi de onun ortası olmuş oluyor. Burada yine çiçek yapmaya başlıyoruz. Çiçek yapmayı göstermeyeceğim. Eğer takılırsanız videoyu başa sarıp izleyebilirsiniz. Bu arada tabanıma keçe koydum. Bu isteğe bağlı. Ben dümdüz olmasını istiyorum tabanımın. Bakın, koyunca sarkma olmuyor. Modeli kurduktan sonra 7 tane file sayıyoruz. 7. filemiz yine bu ikisinin tam ortasına denk geliyor sayı olarak. Kafanızı karıştıracak hiçbir durum yok. Bu şekilde olacak. Şöyle bakabilirsiniz. Yine bir alt sıradaki 7 tane fileyi sayıp devam edebilirsiniz ya da dediğim gibi tam ortaya denk gelecek sırayı bulup yapabilirsiniz. Şu detaydan da bahsettim. Artık modeli göstermeyeceğim. Çiçek 1 2 3 4 tane çiçek koyuyoruz. Yani üçer fileden sonra, her 3 fileden sonra çiçek koyuyoruz ya. Bunu 4 sıra yapıyoruz. Daha sonra 3 sırada file yapıyoruz. Yine ben uzunluğu muhtemelen bunun daha büyük olacaktır. Bunun diğer ipten, her ipin boyutu farklı olduğu için 4 sıra çiçek bittikten sonra 3 sıra file gidip daha sonra ağız kısmını birlikte yapalım. 1 2 3 4, 4'ten sonra 3 sıra file yapacağım dedim ama katip çok formlu ve büyük göründüğü için çantamın boyutunu aştı. O yüzden ben çiçekten sonra file yapmadım. Son birleştirmemi yaptım. Yani ipten ipe gerçekten sayıların değiştiğine örnek olmuş oldu bu. Birleştirmemi yaptıktan sonra bakın, çiçek motifini kurdum 4. sıranın. Birleştirmemi yaptım. Daha sonra şöyle file denedim, çok büyük oluyor, olmuyor. Bir zincir çektim, birleştirmeden sonra bir zincirlik boşluğa sık iğne yapıyorum. Trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum.
bir zincirlik boşluğa sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. Her bir noktaya bir tane. Tamamlayıp geliyorum. Şu noktayı göstermeyi unuttum. Çiçeğin tepe noktasına, hani trabzan kuruyoruz dediğim noktaya bir tane yapıyorum. Bakın bir zincirlik boşluğa bir tane yapıyorum. Sayı azaltmamak için trabzanın tepesine bir tane yapıyorum. Bu şekilde sayıyı azaltmadan sıra sonuna kadar gidelim. Muhakkak çiçeklerin tepesine kurduğumuz trabzanın yerine sık iğne yapalım. Sıramın başına geldim. Burada hemen bir zincir çekerek yukarı çıktığım noktaya bir ilmek kaydırma yapıp tekrar bir zincir çekip bir sonraki sık iğneye batarak bir sıra daha sık iğne yapacağım. Daha sonra da sağ sol ayırma tekniğini göstereceğim size. 2 sıra sık iğne yapıyoruz, yani sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Şöyle sonuncu sık iğneme batıyorum ve şu bir zincirlik noktadan da ilmek kaydırma yaparak ipimi artık burada kestim. Bu ipi arkaya alıyoruz. Şimdi ben eşit bir şekilde yanları ayıracağım. Sizlerle yan kısımları çıkalım. Eşit bir şekilde tüm parçalarımı ayırdım. Şimdi sık iğne sayım ön kısımda 60, arka kısımda 60. Şu noktaları saymadım. Bunlarla 61, 62. Sık iğneleriniz eksik gelirse muhakkak ya eksik ya fazla batmışsınızdır. Önemli değil. Siz kendi var olan sayınıza göre bu ayarlamayı yapın. 23 bıraktım, 23 bıraktım. Aynı şekilde 23, 23. Arada da 14, 14 bıraktım. Şimdi yan körükleri çıkacağız. İşaretleyicimin olduğu noktadan giriyorum. Şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye bir tane sık iğne yaptım. Pardon, şurada bir zincir çekmem gerekiyordu. Şöyle bir zincir, bir sık iğne yaptım. Ay pardon ya, of. Heyecandan. Önce bir tane zincirle sabitleyelim. Çok özür dileyerek. İşaretleyicimin olduğu noktadan girdim. Böyle daha eşit bir sayıya ulaşacağım. Yani bir tane ilmek olmuş oluyor. Şu nokta. Şu ipimi de şöyle gizleyeyim. Bu şekilde diğer işaretleyicimin olduğu noktaya kadar sık iğne yapacağım. Bunu çıkardığım zaman tekrar geri takıyorum çünkü bursumun tam orta kısmına denk geliyor. Şu noktaya kadar sık iğne yapıp geliyorum. İşaretleyicimin olduğu noktaya şunu da yaptıktan sonra işaretleyicimin olduğu yere de sık iğne yapıyorum. Bunu çıkarabilirim artık. Bir zincir çekip dönüyorum. Her tepeye bir tane sık iğne yapmaya devam ediyorum. Ama şu sonuncuyu gevşek yaptım. Hiç sevmem, çirkin görüntü. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Ve tekrar sık iğne yapıyorum. Tekrar bu işaretli, bunu hiç karışmıyoruz. Örüyoruz, tekrar takıyoruz. Çünkü tam orta noktam, tekrar sayı bulmakla uğraşmayalım. İşaretleyicimin olduğu noktaya kadar geliyorum. Daha sonra düz sırada bitirmek için bir sıra daha sık iğne örüyorum. Toplamda 3 sıra yan duvarda sık iğne öreceğim. Ördükten sonra 3. sırada artık ipimi koparıyorum, gizliyorum. Daha sonra gelip tekrardan bu noktadan başlayarak sık iğne yapıyorum. 3 sırada buraya sık iğne yapıp iki tarafın duvarlarını da eşitleyip burs kısmına geçeceğiz. Toplamda 3 sıra yapalım. Her iki kısma da 3 sıralık duvar çıktım. Şimdi ipimi koparmadım. Yapacağım işlem artık ağız kısmının güzel gözükmesi için ilmek kaydırma. Her bir sık iğneye bir tane ilmek kaydırma yapıyorum.
Şu şekilde düzgün kısma geçince de göstereyim. Her bir sık iğnenin tepesine giriyoruz ve ilmek kaydırıyoruz. Bu şekilde tüm çantamın etrafını ilmek kaydırmayla tamamlayıp şu noktaya kadar yapıp geliyorum. Daha sonra ütüleyip burs kısmına geçeceğiz. Ben bitirip ütülemiş olacağım. Burs kısmına birlikte geçeceğiz. Tamamen bitirdim ağız kısmını. Daha sonra güzelce içten ve çiçekleri de dıştan ütüledim. Bakın düzgün bir şekilde durdu. Şöyle yapalım. Bir saniye. Pardon, müzik açıkmış. Size tam tabana kadar ölçüsünü vereyim. 21 santim ölçüsü oldu. Hemen burada bursumuzu da şöyle bir deneyelim nasıl duracak. Bakın tam ölçü oldu bursumuz. Tam ölçü oldu. Bursumu sarmayı göstereceğim burada. Ben bursumu kağıt iple sarmayı sevmiyorum. Onunla aynı renkte bir rafyam var. Onunla saracağım. Kağıt iple de tabii ki sarabilirsiniz. Ben sadece kağıt iple sarmayı sevmiyorum. Şu şekilde. Elimde güzel bir rafya vardı. Saten rafya bu, Kinitmi'nin. Aynı renkte olması da şans resmen. Şuradan itibaren saracağım. Ama bunu bir saniye şöyle ipimi düzelteyim. Dediğim gibi kağıt iple yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Şimdi bunu böyle şu kısmı biraz içeri alacağım. Sararken şöyle tersime geldi diye düşündüm de şuradan mı başlasam acaba? Neyse. Çok uzatmayayım. Şöyle yaptım. İpimi içinden çıkartıp sıkıca saracağım. İsterseniz sıcak silikonunuz varsa burayı silikonla sabitleyebilirsiniz ama hiç gerek de yok. İpi altta bıraktım. Sara sara gideceğim. Kağıt iple de aynı şekilde yapabilirsiniz. Böyle. Neyi düzenlemek istediğini anlayamadım. Aman Allah'ım. Yapay zeka konuştu, çok özür dileyerek. Bilgisayar açık da korktum bir anda. Şöyle. Hadi bu sesi duyanlar bir yoruma yazsın. Bu da bu videonun şifresi olsun. Bu şekilde sona kadar, şu noktaya kadar saracağım. Daha sonra yine buradan başlayıp şu noktaya kadar saracağım. Sardıktan sonra da nasıl sabitlediğimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Bursumu tamamen sardım bu şekilde. Bakın. Şimdi çok kolay bir şekilde bunu nasıl birleştireceğimi size göstereceğim. Şurada ipim kalmıştı. O ipimle devam edeceğim. Şu işaretleyicimin olduğu nokta tam orta noktama denk gelecek. 1, 2, 2 tane bırakırsam bakacağım. Şöyle hemen şuraya da 1, 2, üçüncüden girsem 1, 2, 3, dördüncü. 3 tane buradan bırakıyorum. Bakın 1, 2, 3 tane bıraktım. Dördüncüden giriyorum. Çünkü burs kapanırken sıksın istemiyorum. Hiç bağlamaya vesaire gerek yok. Direkt kağıt iple yapacaksınız muhtemelen bu birleştirme işini. O yüzden farklı kağıt ip bağlayıp kendi renginden dikebilirsiniz. Ben bursu sardığım ipimle dikeceğim. Şu orta noktadan 3 tane bıraktım. Dikmeye devam edeceğim şu noktaya kadar. Sizinle bir noktayı birlikte yapalım istiyorum. Her bir sık iğneye bir kere batmak yeter. Bursumu sardığım için.
atlamışım. Tekrar dönüp onu da alacağım. İyi ki bu renkte rafyan varmış elimde. Gerçekten Bursa katip sarmayı sevmiyorum ben. Çok uğraştırıyor. Ama rafya daha geniş olduğu için 5 dakikada sarıp geçiyorum. Şöyle son sık iğneme de batacağım. Ve sonuncuya tekrardan bir kez daha ve bir kez daha. 3 kez girdim. Şimdi bu ipimi kağıt ipimin içinden sabitleyip keseceğim artık. Hep orta noktalardan başlayıp burayı birleştireceğim. Ama muhakkak işaretleyiciden sonra 3 tane sık iğne atlayıp dördüncüden başlayalım. Bunu böyle tamamen bitirip geliyorum. Ve bursum tamamen bitti. Bakın çantamın içi oldukça güzel ve geniş oldu. Biraz bursum uzun oldu ama bunu yapacak bir şey yok. İpe göre değişiyor demiştik. Hemen şimdi sizlere kapanmış halini de göstermek istiyorum. Oldukça güzel, kullanışlı. Kapanınca da boyut çok ideal oluyor. Bu şekilde çok güzel bir burslu çanta oldu bence. Sizler nasıl buldunuz? Lütfen fikirlerinizi yorum kısmına belirtin. Böylece bir projenin daha sonuna gelmiş olduk. Beni Instagram'dan Nescraft hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.